50 bin kişinin yaşadığı ve niçin yaptıkları belli olmayan bir yeraltı şehri. Himalayalarda başlayan yeraltı dünyasının Kapadokya'da yeryüzüne çıktığını söylüyor. Bak tekniğe bak, 700 kilogram. Dışarıda yapılmamış, içeride yapılmış. Birçok teori var ama iki şey çok kuvvetli ihtimal. Bir, ya hocam %5'i açık, %95'i açık değil. Düşünebiliyor musunuz? O oda morg odası. Derinkuyu'ya geldik şimdi. Şu an Derinkuyu'dayız. Tam karşıda. Şu an görünen hiçbir şey yok. Birazdan yerin altına ineceğiz. Ve orada yıllar önce yapılmış, belki 50 bin kişinin yaşadığı yerin altına ineceğiz. Nevşehir Derinkuyu'dayız. Burada bir yeraltı şehri var. Birazdan o yeraltı şehrine gireceğiz. Bu yeraltı şehri yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı ve niçin yaptıkları belli olmayan bir yeraltı şehri. Ve yerin 17 kat altında, 18 kat altında belki bir şehir inşa etmişler. İçeride her şey var. Mezarlıklardan tımarhanelere kadar, kiliselerden mutfaklara, ibadethanelere kadar her şey var. Tüneli hayal edebiliyorsun. Hadi bir tünel kazıldı, aşağıdan odalar yapıldı. Ama yer altını kat kat inen böyle bir yapı, şimdi mimarlık, mühendislik, işte belki bu zamanın teknolojisi bile yetmeyen bir yeraltı şehri inşa edilmiş burada. Şöyle düşünün mesela, piramitler kimler tarafından yapıldığı belli değil ve bugünün şartlarıyla bile yapılamayan bir yapı ya. Aynı onun gibi 50 bin kişinin yaşadığı bir yeraltı şehri. Bir bakalım aşağıda neler var. Hadi. Şimdi bu yeraltı şehrinin içinde aklınıza gelebilecek yani yaşam alanlarının hepsi kurulmuş. Hatta öyle ki tımarhaneler bile var. Yani bunun sebebi şey olabilir. O dönem içeride zaman geçire geçire belki aklını yitiren insanların varlığı ve onlar için ayrı bir alan. Hani bugünkü tımarhane dediğimiz yer aslında şöyle yıllarca yer altında yaşadığını düşün. Hiç güneş yüzü görmediğini düşün. Çıldırmak için yeterli bir sebep. Havası çok değişik. Gel. Şöyle yavaş yavaş inelim. Gel abi. Aşağı indikçe biraz daha böyle esrarengiz bir hal alıyor. Allah Allah, ahır. Şimdi burada yanlış değilsem 37 tane bilinen yeraltı şehri var ama bilinmeyen, henüz keşfedilmemiş de toplamda sayısı 120'lere ulaşan yeraltı şehri var sadece bu bölgede. Kayseri, Niğde ve Nevşehir üçgeninde altta birçok yeraltı şehri var. Ve bunların tünellerle birbirine bağlandığı, hatta böyle koca bir yeraltı ülkesi bile diyebiliriz değil mi buna? O kadar geniş bir alana yayılmış yani. Buraların yapımı böyle hadi başladık, inşaatına yaptık, bittik öyle bir şey yok yani. Yüzyıllarca yapım devam etmiş. Mesela diyelim ki bu ahır. İhtiyaç devam ettiği zaman burada kazmaya devam edilip yeni bir oda açılıyor. Ama bu öyle bir sistematik şekilde açılıyor ki yerin 18 kat altına kadar inebileceksin yani. Çünkü en ufak bir hatanda yani şimdi o dönem mimarlık, mühendislik bu kadar gelişmemiş. En ufak bir hatada yeraltı şehri üstüne çöker. Geçelim. Pişme yeri. Bu ocak. Odunu yakıyorlar. Odunla birlikte yaktıkları ateşin dumanı da buradan bacayla çıkıyor. Bu havalandırma yani. Havalandırması, evet. Mutfağın havalandırma sistemi var yani bu tabii. Şey. Burada pişiriliyor. Çünkü sıcak hava burada kaybı az. Buradaki bütün yaşayanların ortak kullandığı bir Tabii kesinlikle. Şu hayvanın bağlama yeri. Evet. Bağla mı alıyorlar hayvanı? Tabii sıcak. Az önceki ahır vardı orada. Bak yaşam yerleri, ahır hepsi aynı ama.
Hepsi aynı alanda. Tabii ki sığınma Hayvanlar yeri. da yer burada. Şeyler de Sığınma yeri bak. Evlere bağlantı tünelleri. Buradan diğer şeye geçiyor. Evlere geçiş olur buralarda. Anladım. Sonra devlet Sonradan mı kapattı. kapatıldı? Devlet çünkü gelen ziyaretçi kaybolabiliyor. O kadar karışık yani. Karışık değil bak şimdi. Yukarı çıktığınızda bir şehir var. Hı hı. Şöyle bir şehir değil mi? Evet, evet. Derinkuyu. Hı hı. Bir tane de yer altında var. Evet. Dolayısıyla 1970'lerde üstteki bazı evler temizlendi. Buralar ziyarete açıldı. Ziyaret Diğerleri açık değil. Açık. Her evden bağlantı var buralara. Her evden birbirine Tabii bağlı. ki canım ya da 2-3 evden. Çünkü kaçış sığınma amaçlı yapıldığı için Hı. hayvanlara da getiriyor. Bak şu diyelim küçükbaş hayvan için. Bak buraya seviye yüksek. Büyükbaş hayvan için. Bu halen bölgede kullanılır. Bunlar yem yedikleri yerler. Ha. Oluk denir bunlara. Şuraya Ya da başları mısır alıyorlar. Şuradaki küçük alanda küçük başları Tabii ki, alıyorlar. tabii ki. Burada da hayvanlar yemleniyor. Aynı anda aslında burada ocakta pişiyor. Bir de ayrı bir mevzu da şimdi yani burası ocak. Dumanı yukarı verdiğinde düşman görmez mi dumanı? Görür. Nasıl Şimdi yapıyor? aşağıda bak delik var aşağıda. Giden yatay bir delik var. Öyle bir şey falan. Ve oradan da gidiyor dumanlar. Bu şekilde Burada yatay delik şöyle devam ediyor. evet devam ediyor. Baca aslında yukarıdan değil aşağıdan. Ya yukarıdan da var ama çok miktarda dumanı yukarı verdiğinde düşman görür Hocam, bunu. ateş. Az olmalı. Ayrıca bunlar mesela çeker. Kayalar dumanı Peki çeker. buranın yapılış amacı düşmandan korunmak mı? Birinci katı tam olarak öyle söyleyemeyiz. Çünkü Hititler döneminden bahsediyoruz. Hititlerden. Şimdi şu anda ne hissediyorsunuz burada? Klima. Serin, olarak. çok serin. Dışarı sıcak değil mi? Dışarı sıcak. Normalde kışın tersi olur. Evet, kayaların özelliklerinden. Abi ikincisi bak şu kayalara bir bak. Yumuşak. Yumuşak. Kazdıkça bu şey mi Tabii oluyor? yani Hititler dönemi diyelim 3000 yıl önce niye taş, tahta arayacak? Basit aletlerle kazabilir. Dolayısıyla birinci dönemi ekseriyet yaşam yerleri. Yaşam yerleri. Ama aşağı doğru indikçe Hristiyanlık dönemi ve sığınma amaçlı. Sığınma var. Şimdi Türkiye'nin haritası şöyle mi? Yani dikdörtgen şeklinde. Evet, evet. Kapadokya 35 bin kilometre karelik bir alan ortada. Evet. Şimdi askerlerin geçiş güzergahı. Moğol batıya giderken nereden geçmiş? Haçlı Kudüs'e giderken nereden geçmiş? Buradan geçmiş. Tabii burayı koruyan çok düzenli bir ordu yok. Roma garnizonu Kayseri'de esas. Sezerya, Kayseriya ismi oradan geliyor. Ama buradakiler genellikle çiftçi. Düşman geldiğinde kendini nasıl savunacak? Savaşabilir mi? Savaşamaz. Şimdi şöyle bak. O yüzden mi burada bu kadar çok yeraltı şehri var? Burada bu bölgede? derken şöyle bak. Bölgede yani. Ürgüp Göreme civarında bu kadar göremezsin. Niye? Arazi yapısı dağlık, derin vadiler var. Dolayısıyla oralara saklanabilir. Uçhisar Kalesi var, Ortahisar Kalesi var. Ama siz Kaymaklı, Mazı, Derinkuyu, Niğde'ye kadar olan hat ova. O. Tek bir seçenek aşağı inmek. Başka Aşağı bir seçeneği yok. Şunu düşünebilirsiniz. 2 gün, 3 gün, 5 gün burada kalınmış değil mi? Niye böyle komple bir şey yapmışlar? Yani burada okul var, vaftiz havuzu var, kilise var, hastane var, taş kapılar var, 700 kilogramlık sadece içeriden açılır, içeriden kapanır, dışarıdan hareket ettirilemez. Kaymaklı'ya bağlantı tüneli var. Niye yani 3-5 gün için insanlar bunu yapmış? Düşman geldiğinde kapatın. Periyotu düşüneceğiz. Periyot. Şimdi bir sefer 3 gün kalmış da ayda 4 tane saldırı olursa 12 gün yapmaz mı? Yılın neredeyse yarısı yapar. Bir şey daha var. Tuvalet olayını çok merak edersiniz, edeceksinizdir hayvanlar ve insanlar. Nedir bu yani? Normalde mantık neyi gerektirir? Bir çukur eşersin buraya, orayı kullanırsın değil mi? Evet. Ama ikinci kata gider pislik çünkü bu kayaların emme özelliği var. Evet. Emer kayayı. İkinci kata gider, üçüncü kata, dördüncü kata gider ve sıkıntı ortaya çıkar. Değil mi? Evet, evet. Onun için bak, şurada size bunu göstereyim ben. Bak. Şu şömineyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu değil tabii. Bunun gibi ama büyük. Özü kırmızı çamurdan yapılan çömlekler büyük. Hayvan ya da insan dışkısı bunun içine nakledilir. Şimdi başlangıçta koku problem. Aslında insanların burnu belli bir dönem sonra alışıyor ama yine rahatsız edici. Kireç taşını öğütüyorlar. Kireç taşı. Tozu üstüne atıyorlar. O kokuyu engelliyor. Sonra doldu, dışarı çıkaramıyorsun çünkü düşman var değil mi? Evet. O zaman içine hayvan eti atıyorlar. Kurutulmuş et. Kurutulmuş et. En güzeli ciğer. Kurt düşer. Kurtların hepsi yiyor. Kurtlanır. Kurtlar pisliği yer, en sonda birbirini yer. Buna İngilizce biological recycling ya da compost sistem dedikleri sistem. Dolayısıyla bakın o kadar enteresan şeyler vardır ki burada. Benim kişisel kanaatim, yıllardır çalışırım, birçok yeraltı şehirlerinde bilirim filan.
Burası çok enteresan bir yer çünkü tekniği zor. Evet. Mesela Kaymaklı. Bizi şaşırtan Kaymaklı yani. Çok güzel bir yer. Tamam kabul ama kayanın altına eşilmiş. Kayanın altına yapmak biraz daha kolay. Bura düz zemin altına eşilmiş. Nasıl yıkılmamış? Piramit şeklinde yapılmış. Aşağı doğru genişletilmiş. Müthiş bir teknik kullanmışlar. Bakın birçok teori var ama iki şey çok kuvvetli ihtimal. Bir, gerçekten dünya dışı varlıklar geldi, uzaydan geldiler ya da hani birçok kez dinler tarihinde geçer, kıyamet olmuştur, menkibelerde geçer vesaire vesaire. Yüksek bir teknoloji sonra sıfırlanmış filan. İkincisi de daha mantıklı deneme yanılma. İnsanlar düşünüyor, bir şey yapıyor, deniyor, yanılıyor. Deniyor ve doğrusunu buluyor. Karıncaların yaptığı bu şeyler şeye benziyor yani mantık olarak akreplerin ya da karıncaların yuvasına benziyor ama o çok net değil. Hadi bakalım devam edelim. Bakın burası da enteresan bir yer. Fenerle içine bakabilirsiniz. Burası kapalıydı. Sonradan yıkıldı. Bak altında evler var. Gördünüz değil mi? Odaları gördünüz değil mi aşağıdaki? Ha. Buraya biz gidemeyiz. Çünkü bunun üstü ev. Bak başka bir teknik anlatayım size. Hava nereden geliyor? Oksijen. Şimdi bu kayalar bir defa soluma yapar. Bunlar çünkü kaya olarak tüf kayası. Tüf kaya. Evet, tüf kayası. Volkanik lavın suyla karışıp katılaşmasıyla oluşan kaya. Siz duyamazsınız bunu ama bunlar nefes alır verir. İki, esas hava şu karşıdan gelir. Izgarayı gördünüz değil mi? Şurada. Ha, tamam. 5. katta size bir hava bacası göstereceğim. Hiçbir yeraltı şehrinde böyle bir baca yok. İşte 40 metre falan biz Cihan Bey'le ölçtük iple birlikte. 70 metre denilir ama dehşet bir şey. O dik böyle. Şimdi şu yatay, şu bağlantı. Ama bağlantı böyle dümdüz yatay değil. Böyle. Niye? Çünkü 1000 yıl önce belki sıcak havanın yükselip soğuk havanın çöktüğünü keşfetmişler. Yani hava su gibi akar. Düz alanda sirkülasyon olmaz. Eğim vermek zorundasınız. Sıcaklığa göre eğim vereceksiniz. Buyurun geçerken bakın içine. Hocam gel bak. İlk önce sen bak. Kamerada sonra çekebilir. Bak şu köşeden bak. Işık aşağı doğru eğimli değil mi? İşte eğimli, düz değil. Ya evet havanın akıcılığını sağlamak. Şöyle düşünelim. Bu biraz kurgu ama tahminen böyledir. Diyelim ki düşman gelmeden önce yiyeceği depolaman lazım. Burada bir şey yetişmez. Evet. Görevlilere verirsin. Onlar bak bu tarz çömleklere kor. Üstü bunlar de altında ne var? Anlatacağım. Bunun üstünü de kuru deriyle kapatır. Sonra onu aşağıya kor. Bu erzak deposu. Erzak deposu. Ve üstünü bununla değil de bir tahtayla kapattığında ısı 4 derecede sabitleniyor. Sabitleniyor. Doğal buzdolabı görevi görüyor. 4 derece buzdolabı ısısı değil mi zaten? Sabit ve çömleğin üstüne koydukları deri olmasını engelliyor. Engelliyor. Bütün faktörler 4 derecede sabitliyor. Yer altına koyunca yıllarca belki o besin orada. Ya yıllarcayı bilmeyiz ama 4 derece buzdolabı ısısı uzun süre muhafaza edebilirsin ve yiyecek dağıtılır. Görevliler tarafından dağıtılır. Çünkü burada bak hava, su, yiyecek. Bunlar olmazsa yaşayamaz. Hava için hava bacası, su için yeraltı kuyuları ki kirletilemez. Yiyecek için de önceden depoluyorsun. Burada bir şey yetiştiremezsin. Ordu geçti. Yukarıda bir tehlike yok. Tekrar çıkarsın. Tekrar çıkıyorlar yukarıya. Yukarı çıkınca normal tarım devam ediyor. Sonra erzakları tekrar yeraltı şehrine depoluyorlar. Olası bir savaş durumunda tekrar bir ordu oradan geçerken yağmalamasınlar diye tekrar yeraltı şehrine inip burada depoluyorlar. Aynen. Bence yaşantı hiç kopmamış. Cihan Bey sen buranın yerlisin. Şimdi sizin eviniz yukarıdayken 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda senin çocukluğunda zaten yerin altına siz iniyordunuz değil mi? Biliyordunuz. Cihan Bey her evin altında böyle benzer oyuklu şeyler var. Orada yine aynı şekilde belki... Babaannem kalırmış yani yerin altında kalırmış babaannem. Yaşar mı? Babaannen yerin altında yaşardı. Ama doluydu. Mesela o bir alışkanlık, kültür haline mi geldi zamanla? Aynı o kayanın içinde yani. Ama dolmuş.
toprakla dolduğu için daha derine inemiyorlar. Yüzeyde, üst katlarda kalıyorlar. Dünyada eşi benzeri yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Dünyanın en büyük yeraltı şehri. İnsan eliyle yapılan. İnsan Tabii eliyle. ki, tabii ki. Dünyanın en büyük Ya yeraltı hocam %5'i açık, %95'i açık değil. Düşünebiliyor musunuz? gördüğümüz yerler sadece %5'lik kısım. Aynen ya. Köylü tınaz diyor, halen kullanıyor. Her evin altında var. Her evin altında kuyular var. Ama temizlenmemiş. Yani insanlar da gidemiyor. Hatta Peki diğer keşfedilmiş yeraltı şehirleriyle arasında tüneller var mı? var işte şurada göstereceğim size. Kaymaklı tüneli var 10 kilometre. 10 kilometre Evet, tünel var. evet Kaymaklı'ya bağlantı tüneli. Gel hocam ben sana Kaymaklı tünelini göstereyim. Hatta siz biraz içine girin ama hepsi açık değil. Aslında bütün yeraltı şehirlerinin bağlantılı olduğu söylenir. Tek bir sadece buradan Kaymaklı'ya değil. Şimdi bunun Kaymaklı'ya bağlantı tüneli olduğundan bahsedilir. 10 kilometre uzunluğu var. Ama tabii ama hiç kimse gidemedi. Yani eski yıllarda ben biraz gidiyordum. Şu anda 5-6 metre falan açık. Tahminime göre 50-60 metre var mıydı? Cihan nerede gittiğimiz şeyler? 50-60 metre vardı hemen hemen. Gidiyorduk ama 10 kilometre Kaymaklı'ya tünel var. Ama Evet. şu an henüz giden olmamış. Peki bunu nasıl ispat edebiliriz? Yukarı çıkıldığında Derinkuyu'yla Kaymaklı arasında patates tarlaları var. Eskiden kayısı bahçeleri var. Köylüler orada birçok dikey tünel buldular. Dikey baca şöyle dik dik iniyor. Hava veren. Bu tünelin havalandırması. Tabii onu takip ettiğinde gidiyor Kaymaklı'ya. O tünelleri, bacaları takip ettiğin zaman 10 kilometre sonra Evet, Kaymaklı yeraltı şehrine Evet, bağlanıyor. evet. Yani aslında bu yeraltı şehirleri o zaman birbirine böyle komple bağlanıyor. Kuvvetle ihtimal. Kuvvetle. Bak size bir güzergah çizeyim ben. Derinkuyu, Kaymaklı 10 kilometre. Kaymaklı Mazı, Mazı Güneyce, Mustafa Paşa. Onun altından Ürgüp'teki Temenni Tepesi'ne tünel olduğundan bahsedilir. 36 kilometre yapar. 36 kilometre tünel. Parça parça bulundu ama kimse bir uçtan diğer uca gitmedi. Bir de şimdi şurada Buradan mesela ilerlersek biraz ilerleyebilir gidin, miyiz? bir 4-5 metre gidin, orada yuvarlak yatay bir kapı var. Oraya kadar gidin, Gel. ondan sonra dönün. Taş kapıyı geçmeyin. Gel. Bak şimdi bu daralarda şu kadar böyle tünelde eğilerek gidiyorsun ya. Evet. Bak burada bile sıkışıyor. Şimdi insan düşünüyor kabirde yani ne yapacağım yani. Şimdi baktığın zaman bak şimdi burada kaç kişi, 4 kişi dayanamıyor ya. Elimizin uçak eğildiğimiz yerde bak şurada. Şimdi bu illa bir gün derece tamamdır. O şimdi biraz sıkıyor olmadığında ama öyle direkt kabir atmıyorlar buraya gitti. Bu konumuz değil ama yani tefekkür edilmesi gereken bir konu. İnsanlar burada yıllarca belki ölçüp bir yaşamışlar yani. Baksana ama tünel benziyor. Fatih Bey, abi sen gel, ben başka bir taş kapı göstereceğim. 700 kilo. Bir tek içeriden açılır, içeriden kapanır. O taş kapının fonksiyonel olan, çalışır olanı göstereceğim. Çalışır olan. 700 kilogram. Bak tekniğe bak. 700 kilogram. Dışarıda yapılmamış. İçeride yapılmış. İçeriden kolaylıkla açıp kapıyorsun. Tekniği bilirse çocuklar da açar kapar. Ama gelen asker açamaz. Dışarıdan açılmaz ama içeriden tekniği bilen çocuk bile açar. Ya biz müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklar o kadar bereketli ki her açıdan müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz. İş kıymetini bilmekte yani. Neler var ya, neler var ya. Çok merak ettim. 700 kilo. Gel gel. Sen şurada dur. Şurada dur. Buraya gel abi, buraya kadar. Şimdi taş kapı burada. Ben anlatayım. Şimdi bak. Bu taş kapı yuvarlak mı? Yuvarlak. Ortasında delik var değil mi? Evet. Şimdi şu tabandaki kısım sonradan yapılmış, restore edilmiş. Evet. Biraz düşüneceğiz. Tabanın şöyle elimin şurasını tabanı düşünün zemin. Böyle düz değil bak şöyle. Şöyle. Oval. Şimdi şurada bir takoz olduğunu düşünün. Taş burada ya takoz. Şimdi kolaylıkla çekersin. Evet. Çektiğin anda taş hop buraya gelir, takozu buraya Yuvasına koy. geliyor.
Takozu yuvasını. Bak şimdi taş duvarın içinde. Takozu çektiğimde o geride de duvar 2 bölümdü. Duvarın içine giriyordu dişli gibi. Evet. Şimdi düşman ben şu delikten görürüm. Çünkü tünelin ortasında ya. Geldi şöyle baktım. Mızrakla, okla öldürebilirim. Evet. 2 ben kaçtım, korktum. Sen bir askersin hocam. Kolunu bir aç bakayım orada. Öyle değil, sağa sola. O zaman taşı nasıl kıpırdatacaksın? Allah Allah. Taşa tekme vurabilin. Vursan gitmez ki. Dişli gibi içine girmiş. Ve daha ilginç olanı bence bu taş dışarıdan getirilmemiş. Bak şimdi tabii bak şimdi taşa bak. Taş aynı kaya bununla aynı. Sadece havayı çok gördüğü için sertleşmiş, dışı parlak hava temasından dolayı. İçi yoksa yumuşak. Tabii. Şimdi müthiş bir baca. Hiçbir yeraltı şehrinde yok bu. Gel hocam gel. Önce sen bir bak bunun içine. Bu makinayla yapılmamış. Bu bacaydı değil mi hocam? Evet. Şimdi iple ölçüldüğüne göre 40 metre ama eskiden daha derinmişti. Dolmuş. Bu hava bacası hava için su kuyusu tabandan suyu çekebilin ama esası asansör. Asansör. Tabii. Hafriyat buradan Yukarı çekiliyor. yukarıya çekiliyor. Ya şu odalardan çekiliyor, her kattan çekiliyor. Bu o zaman bu baca her kattan böyle açılıyor. Bağlantılı. Galeri boşluğu gibi. Çok değişik. Bak sistem şöyle, ben size açıklayayım. Yukarıda düz alanda bu bacayı böyle 2 metre aşağı doğru kazdın. Üstünde çıkırık var ya. Sonra içeri indin. İçeriye odaları kazdın. Toprağa çektin. Bacağı indirdin. Kazdın. Toprağa çektin. İndirdin. Ne zaman ki 50-55 metre iner aşağı artık gidemezsin. Su var altında. Su var. 50-55 metreden sonra Su var. bakıyorsun. Bir baca etrafında katlar. Barış döneminde bir baca da buradan yap. Bir baca da buradan yap. Sonra hepsini birleştir. Esas yeraltı şehrinde, bak hocam esas yeraltı şehrinde rahmetli Ömer Demir demişti. Burada çok emeği olan birisi. Demişti ki Derinkuyu ilçesinin içinde 52 tane baca saymış bundan. Bugün gezilen kısımda 2 tane var. Demek ki %5'i. Onun için diyoruz %5'i diye. Şimdi onun tabanında bir de ışık var. Gördünüz mü? Tabanında ışık var. Gördünüz mü? O bir odadan gelir. O oda morg odası. Morg odası. Ölülerin konduğu oda. En alt katın. Bu 6. katın altına çok uzun bir yer iniyor. Ondan sonra bir oda daha başlıyor. Bir kat orası morg odası mı? Tek bir oda, kat değil. Kat değil. Şimdi tek şu oda. baca ya, Evet. şurada bir cep gibi bacanın tabanında bir oda var, küçük bir oda. Evet. Kat da var da küçük bir oda, o oda morg odası. Şimdi buradan bak şöyle aşağıya doğru iniyorsun. Şu anda aşağıdan bir ışık geliyor. O aşağıdan gelen ışık morg odasının ışığıymış. Bir odanın ışığı tabii. Şurada orada morg odası yani ölüleri koydukları odanın ışığı orada ışık. Niye ölüler oraya koy? Soğuk havayı hissediyor musunuz? Evet, çok aşağı indikçe buzhane gibi. Buzhane gibi. Tabii. O soğuk havada koku koku gelmesin diye. engelliyor. Ha. Yani uzun süre mesela bir defa 1 ay insanların yaşadığından bahsedilir. 1 ay sürecinde 3 gün sonra ölü kokar. Hadi burada 5 gün sonra kokar. Allah Allah. Düşman gittiğinde de bağlayıp yukarı çekiyorsun. Yani şu anda inşa ettiğimiz medeniyetin Bak şuraya bakın bir. Bak abi buraya. ya her yerden sürpriz çıkıyor bu arada. Şuraya da bakın deyince bak Bu telefon deliği. telefon deliği bu haberleşme. Yani buradan konuşulan konuşmalar üst katlardan içeriden duyulur. Allah Allah. Aküstik var, eko var. Şimdi buradan konuşunca üst kattaki duyuyor. Üst kattaki konuşunca buradan ses geliyor. Yani. Bak Telefon ne deliği. ne açık bağlantı Baksana. var. Çok enteresan. İlginç. Kulak şekli var. Odalar var, oda var. Bura bir toplantı yeri. Toplantı alanı. Evet. Hadi bakalım Burası buradan çok bir devam edelim. Bu arada içeri ben bayağı üşümeye başladım ha. Bildiğim buz gibi yani. Şimdi burasına 4. kat diyoruz. Biz yine erzak depoları var. Aha. Burası dördüncü katta mıyız şu anda? Evet.
Ben Evet. katlar arası geçişi çok algılayamadım. Şimdi, indik falan ama öyle. Şimdi şöyle sıra üstüne değil 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye değil. Giriş ve çıkış ayrı ya. Girişten 1, 2, 3, 5 taban kat tekrar 5 oradan bu tarafa doğru 4, 2, 1 diye gidiyor. 4-2-1 diye gidiyor. Hı hı. Yani üst üste yapmamışlar hocam odaları. Yo, aslında üst üste de giriş ve çıkışlar ayrı olduğu için ziyaret açısından 3 o tarafta kalıyor, 4 bu tarafta kalıyor. Şuraya bakalım. Şuraya bir bakın. Çok fonksiyonu olan bir oda. Eskiden basamaklar vardı. Basamaklar kayboldu. Buradan nasıl çıkıyorlar ki? Çocuklar kolayca çıkar da sen çıkamazsın. Asker de çıkamaz. Hem İşte şu an buradan oyarak yukarıya oda yapmışlar. odalar var evet. Çocuklar buradan tutuyor ya. Kaçabilir tabii ki. Şöyle düşünelim. Ani bir saldırı geldi. Çocuklar dışarıda oynuyor. İçeriye kaçtılar. Ama nereye gideceklerini bilmiyorlar. Ailelerini kaybettiler. Önceden öğretilir onlara. Tehlike anında buradan gidin, odada bekleyin. Tehlike yok, gelip çağırıyorlar. Çünkü asker sığamaz, kaçamaz, giremez. Asker zaten uzun süre duramaz burada, kaybolur. Doğru. Dolayısıyla her şey güvenlik üzerine kurgulanmış. Şehir derken normal bir şehir, muntazam bir yaşantı değil. Belli bir dönem hayatta kalabilecek şekilde yapılmış ve düşünülmüş. Tekrar anlatır mısın yani bura niye yapıldı? Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şimdi bak, birinci kat Hititleri biliyorsunuz. Hattuşa, Çorum, Alacahöyük yakınlarında olan bir yer. Çorum ve Yozgat arasında esasında. Bronz döneminin süper gücü. Bu coğrafyada Hitit coğrafyası. Eski bir medeniyet. Onlardan önce Hattiler varmıştı ama gelmişler, karışmışlar. Bronz döneminin süper gücü. O dönemde yaşayan insanlar kuvvetle ihtimal birinci katları ama bütün katlar değil. Birinci katları yapması kolay olduğu için, ısı yalıtımı olduğu için yapmışlar ve yaşamışlar. Sığınma amaçlı değil. Çünkü derinlik yok. Normal. Ama aşağı inen katlar Hristiyanlık dönemi ve sığınma amaçlı. Genellikle milattan sonra 1, 14, 15. yüzyıla tekabül ediyor. Çünkü Osmanlı döneminde saldırı yok. Evet. O dönem Güçlü. Hristiyanların yani Roma'nın ilk dönemlerinde Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde Evet. Hristiyanların buraya sığındığı Geldiği- ve orada işte gelen askerler yani onları öldürmek için gelen askerlerden dolayı bu yeraltı şehirlerine sığındığı Ya da bir gizli rivayet olarak ediyor. bak ya da gizli Ya da olarak. gizli olarak. Şimdi Gizlenme amacı. dinler tarihinde denir ki Hristiyanlık Kudüs'te doğmuştur. Hatay, eski ismi Antakya. Orada biraz şöyle kendine gelmiştir. Sonra Kapadokya'ya gelip burada gizlenmiştir. Buradan da dünyaya yayılmıştır. Evet. Şöyle bir şey de duymuştum yani hani belki Hristiyanlığın şu an yayılmasının başlangıç noktası burası. Çünkü 200 yıl boyunca Roma döneminde şey yasak. Roma Hristiyanlık döneminde yasak tabii ki. Yasak din. Ta ki Büyük Konstantin Hristiyanlığı paganlarla birlikte resmi din olarak ilan edene kadar yasak. Bu dönemde ne yapacak adam? Gizli yaşayacak. Neticede Hristiyanlar kaçıyor ve bu bölgeyi, Kapadokya'yı gizlenme yeri olarak seçiyorlar. Yeraltı şehirleri de bu bölgenin içinde. Dolayısıyla onu da kullanıyorlar. Net ama Roma'dan sonra da kullanılıyor. Bizans döneminde de kullanılıyor. Bizans Hristiyan. Dışarıdan saldırı var. Mesela Moğol gelmiş, Haçlı gelmiş. O dönemde Türklerin de geldiğinden bahsedilir. Selçuklu dönemi birlikte yaşıyorlar. Evet. Osmanlı dönemine kadar kullanılıyor. Sığınma ama ihtiyaç oldukça da derinleştiriliyor, geliştiriliyor. Fakat sonradan unutuluyor. İhtiyaç yok. Evet. Yani biliniyor, köylü biliyor, Tınaz diyor da bu kadar derin olduğunu, kapsamlı olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla buralar güvenlik üzerine. Sistem bu. Konfor aramayalım. Sistem bu ama bak üstünü basarak tekrar söylüyorum. Bugün şu gezilen dehşet yapı, birçok şeyi halen çözemedik, bilemiyoruz. Siz de şaşırdınız, daha şaşıracağınız bölümler var. Tahminen ancak %5'i. %5'i. %95'i açık değil. Bunu neye göre söylüyorum ben? Şu gezilen kısımda 2 tane baca var. Ama derin kuyunun içinde Ömer abi rahmetli Ömer Demir bizatihi söyledi. O kitapları var yazan kişi. 52 tane baca saydık dedi. 52 tane bacak. Tabii derin kuyu ismi nereden geliyor? Derin kuyu bu bacalardan geliyor. Köylü kuyu olarak kullanmış bunları sonra. Demek ki %5'i. Şimdi hocam biraz başımıza dikkat edeceğiz çünkü gerçekten dar bir bölüm. Yavaş yavaş sakin bir şekilde üst katlara doğru alacağım sizi.
Abi bir şey söyleyeyim, bak burada şey var. Tam az önce anlattık ya. Hani düşman geldiği zaman kapatıyorlar, buradan geçemiyorlar dedik ya, işte bak tam bu noktada kapı kapanıyor mesela, buradan açamıyorlar. O buradan da oklarla. Yalnız burası çok kasvetli. Çok kasvet. Çok, baksana daracık. Kabir gibi. Biz ufaktan çıksak mı? Aha. Hadi geliyor mu? Geliyoruz. Ya, izleyenler hayrete düşecek. Metrelerce böyle eğik şekilde yürümek zorunda kalıyorsun. Boynu vardı ya. İşte böyle yaşamanın bedeli. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hocam tam inzivaya kapanmalık yer ha. Şimdi ben sizi zaman- zaten manastır bölümünü alacağım. Hayvanların yem koydukları yerler. Ya İşte hayvana- şaraphane var. O değil de hayvanı buraya nasıl getiriyorsun? Tamam. Biz zor geldik. Bak şöyle söyleyeyim. Hayvanı nasıl getiriyor değil. Hadi küçükbaş hayvanı getirdi. Atı nasıl getiriyor? Atı nasıl getiriyor? Tamam gel onu da gösterelim. Gel. Hocam. O yaylaya geldik. Gel. Esas tünel burada bak. Bu açıktı, sonradan kapatıldı. Yayla gibi bir yer ya burası. Tünelin Aşağıya genişliğini doğru. görüyor musun bak? Geniş ve yüksek. Buradan yukarıya bağlantı. Ya buradan at vesaire gelir yani yüksek. Ha buradan Tabii kapatıldı sonra bak, geniş ve yüksek yataylamasına gidiyor. bura sonradan kapatıldı. Tabii. Ya turistler kayboluyor, gelen kayboluyor. Allah. Evlere bağlantı Vallahi yeri şu var. anda bana desen ki Ozan, Ben şu an çıkamam şöyle abi. şu an desen ki hadi dışarı çık. Yani saat kaç? Yani hiç haberim yok. Telefon çekmiyor şu an burada. Yani Bırak. nereden? Labirent gibi ya, buradan çıkmak da Bak çok burası tam kafa dinleme yeri. zor. Tam inzivaya Mersin, çıkıyor. Adana, Çukurova'da sıcaktan bıkanlar hoş gelsin buraya. Ya Adana Çukurova Mis boş gibi. ver abi, bak biz buraya okuma kampına gelelim. Biz buraya okuma kampına gelelim. Çok serin yazın sıcağında. İşte şimdi inziva yeri var. Mesela Hristiyan gençlerin eğitim aldıkları yeri var. Oraya geçeceğiz. Oğazi. Siz duydun mu? O zaman diyor ki düşman askeri olsa bir yerden sonra zaten vazgeçerim diyor. Ne gerek Bak var? burası vaftiz havuzu. Hani Hristiyan çocuklarının vaftiz edildiği, suyla arındırıldığı yer. Evet. Hristiyanlıkta Ortodoks, Katolik, Protestan temelde olmak üzere şöyle bir inanış var. Haşa tövbe, Hazreti İsa'yı Tanrı, Tanrı oğlu, kutsal ruh olarak kabul edersen, yani teslis üçleme denilir buna. Vaftiz olursa ve 12 iman kuralını kiliselere göre değişmekle birlikte kabul edersen cennete gideceksin. Onun için bir gerek. Yani bizde çocuklar sabi değil mi, günahsız? Evet. Hristiyanlıkta bu Hazreti Adem ve Havva'nın cennetten kovulma sebebinden dolayı genetik olarak Evet. o günahla birlikte geliyorlar. Onun için vaftiz olmaları, suyla arındırılmaları lazım. Evet. İşte bu vaftiz havuzu. Sebebi de şu. Şurası bakın, şöyle gelin içeriye, burası dehşet bir yapı. Hani şaşırdığım yerler dedin ya, sordun Evet, ya. Onlardan bir tanesi burası. Abi kaç kat geldik? Bak abi, Abi. buraya. Bu elle yapılmış. Mimariye bak. Ya bu yaklaşık 1000 yıllık bir tarih. Ama şu kemerleri görüyorsunuz. Bunlar sonradan yapıldı. Bunlar sonradan yapıldı. Orijinali kemerliydi ama yıkılma tehlikesi vardı. Taşla sağlamlaştırıldı. Bak şurası öğrencilerin oturma yeri. Buraya da oturdu. Buraya Öğretmen yürüdü burada. Diyelim papaz, dini eğitim veriliyor ya. Basamaklar var. Basamaklar. evet. Basamakların bittiği yer kürsüsü, oturduğu, anlatım yaptığı yer. Sonra şu karşısı kara tahta diyelim, yazı yazılan yer. Yani Burası bir öğrencilerin... eğitim alanı. Tabii ki. Misyonerler okulu diyoruz biz buraya. Dini eğitim verilen yer. Şuralar bak öğrencilerin uyuma yerleri. Karşı karanlık oda öğretmenlerin uyuma yeri. Şu küçük pencere gibi yerin içinde muhtemelen özel dersler veriliyordu. Teoloji, din dersleri. Şu ızgaranın altı erzak deposu. Eyvallah. Şurada öğrenciler var. Öğrenciler oturuyor. Kendisi de şöyle giderek, gelerek burada ders veriyor.
Ya da Öğrenciler kontrol ediyor. Çünkü kontrol ediyor. dizlerinin üstünde oturup yazıyorlar ya. Evet, evet. Şurada öğrencilerin kaldığı odalar, şurada Evet. öğretmenin kaldığı oda, şurası kürsü gibi bir yer. Yani kürsünün olduğu bir yer. Şimdi niye kemerli bura? Bak dikkat edelim kemer. Merhaba. Aküstüğü görüyor musunuz? Kemer bu aküstüğü sesi sağlıyor. Şey yok ki eskiden mikrofon yok ki. Adam orada oturdu tepede konuştu. Buradan herkes dinliyor. Ses, ses, ses. Şurası ne? Baca mı? Baca baca. Hocam bakın şükredin bak millet nerede yatıyormuş. Talebeler nerede yatıyormuş. Vakıf odası. Gel. Öğrencilerin kaldığı odalar. Ya bunlar her yer ya her yer bak her yer tık 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 böyle şeyle yani alıyorlar taşıyorlar. Kocaman yer ha şu an kaç saattir geziyoruz. Hala yani daha görmedik çoğunu ve bu açık olan yerin %5 olduğunu söylüyor. Yani bu şey yeraltı şehri mehri değil herhalde. Bir yeraltı ülkesi burası. Dünyanın en büyük yeraltı şehri boşuna dememişler. 100 küsür yeraltı şehrinden bahsedilir bakın. Kapadokya bölgesinde. Bir defa şunu söyleyeyim. Kapadokya 35 bin kilometre karelik bir alan aşağı yukarı. Yani sadece Ürgüp, Göreme değil. Ama turistik olan 5 bin kilometre karelik bir alan. Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Nevşehir bu üçgen arasında olur. 100 küsur yeraltı şehrinden bahsediliyor. Şu ana kadar herhalde 11 ya da 12 tanesi ziyarete açık. Bir kısmı kısmi olmakla birlikte. 35 tane de aktif keşfedilmiş var yani. Ziyarete açık olmayan değil mi? Ben 11-12 tane biliyorum. Ama 100'den fazla olduğunu da biliyoruz. Bunların hepsi de yer altından bağlantılı deniliyor. Yani çözülemeyen şey şu. Acayip bir yeraltı medeniyeti. Yeraltı dünyası. Yani öyle değişik efsaneler var ki Erik von Daniken buraya geldi. O Himalayalarda başlayan yeraltı dünyasının Kapadokya'da yeryüzüne çıktığını söylüyor. Ya birçok efsaneler var işte yeraltı dünyasının olduğunu. Köylüler söylüyorlar, sesler duyduklarında geçmişte bahsediyorlar. Mesela Cihan Bey yukarı çıkan işte sarı kızın oturduğunu, onu anneannesinin gördüğünü söylüyor. Bu sarı kız efsanesi de var yani. Yalnız size bak enteresan bir şey söyleyeyim. Bir manastır var yukarıda. Kapadokya bölgesinin en eski ruhsal sıkıntısı olanların tedavi edildiği manastır. Hatta 60-70'li yıllara kadar o manastır kullanılmış. Hristiyanlar gittikten sonra da kullanılmış. Sıkıntısı yaramaz olan çocuklar, korkan böyle ruhsal sıkıntısı olanlar sepetle aşağı indirilirmiş. Delikler var orada. Cin delikleri deniliyor. Oralara konulurmuş. Sonra işte bir gece orada yatar. Ailesi de yukarıda manastırda kalır. Sonra aşağı iner. Onları alırlarmış. Çok tedavi bulan insanlar olduğundan da bahsediyorlar. Dolayısıyla burayla bir bağlantı kurulabilir mi bilmiyorum ama böyle manastırlar da var. Şurada da bakın bir tane su küpü var. İçine su konulmuş. Sonra burada çeşme gibi bir şey yani. Onu açıyorlarmış, su geliyormuş ama restorasyon olunca kapatmışlar. Ben size çıkışı göstereyim. Çıkınca böyle Tabii. biraz gözler şey oluyor yani. Şu an çıkışa doğru geliyoruz. Ya düşünsene burada mesela kalıyor uzun süre hiç gün ışığı görmüyor, güneş görmüyor. Bir anda çıkıyorsun böyle. Allah Allah nasıl nimet ya. Allah. Oh. Bugün gezilen kısım şu bahçe kısmı var ya Evet. şöyle. Kısmi buranın bir kısmı ama esasdan şu geride kalan kısımlar geziliyor. Evet. Girişte biz bir tane baca gördük değil mi? Evet. İkinci baca burada bakın. Bu da ikinci baca. Hı. 2 tane baca baca. Ama caminin altı, evlerin altı, eski evlerin şu tüken yerlerinin altı hep yeraltı şehri. Allah Allah. Çözemediğimiz o kadar çok şey var ki ve her yıl o kadar değişik şeylerle karşılaşıyoruz ki dehşet bir şey. Yani bu komplesi açılsa, çok daha detaylı kazılar olmuş olsa
müthiş verilerin ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Bu kayalar radyasyonu almıyor. Radyasyon almıyor. Almıyor. Müthiş ya, müthiş şeyler var. Teşekkür ederim ben sizlere. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah. Sizler Faydalı için. olur. Gelip ziyaret Tekrar etmek sormuş isteyen olayım. insanlar için Bekleriz, de bekleriz. Hem sizi de Mersin'e bekleriz ziyaret ederseniz. İspanya'ya kaçmışlar. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış İspanya'ya bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.